Evliliğin sebebi ne kadar kuvvetliyse neticesi de o kadar kuvvetlidir. Çok çok önemli bir cümle. Şimdi bakın bu bir adetullah, yasa yani bu. Evliliğin sebebi ne kadar kuvvetliyse buyur, neticesi de o ölçüde kıymetli. Şimdi düşün. Bir evliliğin sebebi koltuk perde. Sebep koltuk perde ise koltuğun perdenin solmasıyla sonuçta solup ortadan kalkacaktır. Bir evliliğin sebebi maddi güzellik. Biter mi maddi güzellik? Biter değil mi? Bu sebebin ortadan kalkmasıyla söyle sonuç yani neticede ortadan kalkacaktır. Bir evliliğin sebebi ekonomi diyelim. Ekonominin bozulma ihtimali var mı? Var. Bu sebepten çok boşanma yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Demek ki sebep ekonomi ise bu sebep ortadan kalkınca sonuç olan güzel evlilik de ortadan kalkacaktır. Bir evliliğin sebebi menfaatse. Bu sebep ortadan kalkabilir mi? İnsanların birbirinden menfaati bitebilir mi? Bittiği an evlilik de bitecektir. Bakın çok türetilebilen bir şey farkındaysanız. Bir evliliğin sebebi maddi zevkler, lezzetler ise yani ceset güzelliği ise %100 kalkacak mı ortadan? Kalkmama ihtimali var mı? Saçı beyazlamayan var mı? Bu sebep ortadan kalktığı anda sizin birbirinize şiirler okuduğunuz sonuç olan güzel evlilik de ortadan kalkacaktır. Bir evliliğin sebebi nişanda takılanlar, düğünde alınanlar ise bunlar da eskiyip bozulacak mı? Bu sebep ortadan kalkınca mutluluk ve huzur beklediğin evlilik sonucu da ortadan kalkacaktır. Peki bir evliliğin sebebi Allah'ın rızası ise var mı ortadan kalkma ihtimali? Top atsan yıkılmaz o evlilik. Bakın şu terazideki kefeye Allah Azze ve Celle'nin rızası hariç buyurun bütün sebepleri sıralayalım. Aklınıza gelen varsa içinizden bir muhakemesini yapın. Kesin kalkıyor mu ortadan? Ya kesin özledim. Benim evliliğimin sebebi özlem. Ya yani özle de 24 saat gözünü dikip bakamıyorsun ki. Bir an o da ülfet oluyor. Allah'ın rızası sebep ise sonuç olan mutlu evlilik ancak ve ancak orada ortaya çıkacaktır. Demek ki sebebini kuvvetli hale getirirsen yani bu iman derslerini bunu örnek olarak vermiyorum. Gerçekten ekmek peynir kadar çalışırsan. Örnek olarak vermedim. Hakikaten böyle. Ekmek, peynir, su gibi. Bu iman derslerini yani imanın blokajına oturtabilirsen evliliğinin neticeleri, sonuçları, güzellikleri, huzuru, mutluluğu da daim olacaktır. Yani bir insan demek ki evlilikte sorunlar yaşanır mı? Var mı yaşanmama ihtimali? Nasıl sabredebilir? Ancak sebebin kuvvetliyse sonuç olan evlilik de sabır ile kuvvetli bir hale gelebilir. Yoksa başka bir ihtimal mevcut değil. Bir arkadaş vardı böyle derslere sık gelmesini söylüyordum. Yani bu iman derslerini almama lüksümüz var mı acaba? Lüksümüz varsa biz de geçelim evlerimize yani. Ne kadar önemli meseleler. Kur'an'ı bilmemek, imanı bilmemek ne demek? Gelemem dedi. Niye gelemezsin dedim. Hocam dedi biz haftada 3, 4 bilemedim 5 kez AVM'ye gitmek zorundayız dedi. Allah Allah. Dedim ki bir kez gir AVM'ye, bütün ihtiyaçlarını al, çık haftada bir kez gir. Olmaz dedi. Hanım dedi evi başıma yıkar. Neden öyle olmuş biliyor musunuz? Milyonluk beşiklerde o AVM'lerde bizi sallıyorlar. Uyutuyorlar yani. AVM'ye girdiğinizde ahiretin hükmettiğini çok fark edebiliyor musunuz? Fark edemiyorsunuz değil mi? Yani milyonluk beşiklerde sallıyorlar. Aile boyu beşik. Tam uyutmalık. Yani nefsinin bütün arzularını toplamışlar. Paket haline getirmişler o şekilde veriyorlar. Adeta oraya gitmek psikolojik bir hastalık oldu. Yani oralarda böyle gitmek hanım çocukla birlikte ben haftada 3 gitmezsem psikolojim bozulur bir hastalık olmuş. Bu asırda insanın uyanmaya ihtiyacı var. Birisinin uykusunu derinleştiren dostu da olsa, hanımı da olsa, çocuğu da olsa ona ihanet ediyordur. Başka bir şey değildir. Sevmeyi gerektiren sebep. Az önceki konuya devam etmem lazım. Çok çok önemli bir konu. Şunu tekrar edelim. Sevmeyi gerektiren sebep ne kadar kuvvetliyse netice olan evlilikte buyur o kadar kuvvetli olacaktır. Neden? Çünkü sevmeyi gerektiren sebepte bir hatır söz konusu. Mesela bazen hiç tanımadığım birisi benim yanıma geliyor ve ağırlıyorum. Neden biliyor musunuz? Bir arkadaşım arıyor. Yani arkadaşımın hatırı için, bak onun hatırı için tanımadığım birini alıyorum, ağırlıyorum, yediriyorum, içiriyorum. Şimdi Allah'ın hatırı için bir evlilik söz konusu olsa, sebebi anlatıyorum sebebi. Neymiş sebep? Allah'ın
hatırı için bir evlilik olsa Allah'ın hatırını bozabilecek bir sebep söyleyin. Buyurun. Ya bir sebep var, Allah'ın hatırı falan kalmaz haşa ortada. Yani konu Allah'ın hatırıysa iki taraf tam bu noktada buluşabiliyorsa, yani iki tarafta bu hatırı gözetecek bir şekilde o evlilik buluşmasını yapabiliyorlarsa, işte böyle bir evlilik o kadar güzel oluyor ki. Ya o eskilerin, özellikle o yöresel adetlerini kaybetmeyenlerin evliliklerine dikkat edin. Birbirlerine ismiyle hitap etmiyorlar. Farkında mısınız? Sultanım, mihrabım, bakın inanılmaz bir kültür. Yani birbirlerine böyle isimle seslenmek, Ahmet, Ayşe diye seslenmek biraz çiğ kalmış yani. Allah Allah. Şimdi bizim bu yörede de vardır. Mesela biz biraz birine hürmet duyarsak ona deriz ki, yani Burak Baba deriz. Yaşı kaç olursa olsun, anladın mı demek istedim? Bizim yörede de vardır bu adetler, öyle değil mi? Ya Ali dayı hoş geldin, bir çay iç deriz falan böyle. Yani çıplak böyle Ali demek bir garip gelir. Demek o eski kültürde birbirlerine o kadar kuvvetli bir hatıra binaen sevmişler ki birbirleriyle, isimleriyle dahi konuşmamışlar. Hep böyle mihrabım, cennet bahçem, Allah Allah, huri gözlüm, öyle mi? Allah Allah, ne güzel sevmişler. Çünkü insanın hatırı bir yere kadar oluyor. Az önceki konuştuğumuz sebepleri hatırlıyor musunuz? Ekonomi, düğünde takılanlar, maddi ceset güzellikleri, maddi ceset güzellikleri, maddi ceset güzellikleri, en çok takılanlar değil mi? Bunların hatırının bitmeme ihtimali var mı? O evliliğin daim olması için ne lazım biliyor musun? Hatırı bitmeyecek bir Allah'ın sebep olarak konması lazım. Allah Allah. Yoksa neyi için sevmişsen o sebep ortadan kalkınca o hayaller kurduğun evlilik var ya, o da yıkılıp yok olacak. Allah Allah. Bak şimdi. Bir hadis var, acayip bir hadis. Diyor ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Sorun var mı buraya kadar? İman yoksa cennet yok. Birbirinizi hakikaten sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor. Ya Resulallah, benim onu sevmemle cennete girmemin nasıl bir alakası var? Bak şimdi, çok enteresan ya. Sevmeyi emredenin emrini tepip seni sevmiyorum dediğinde imandan da bahsedecek bir konu yok. Anladınız mı olayı? Sevmeyle imanın alakasını bağlayabildiniz mi? Orada konu gönlümün ona tatlı ısınması değil, sevmeyi emredenin kim olduğu. Allah Azze ve Celle sevmeyi imanla bağlayıp emretmiş mi? Buyur. Emretmiş. Ya sevmiyorum seni, seninle mi uğraşacağım dediğin anda kimin emrini tepiyorsun? Allah'ın. Allah'ın emri ve hatrı tepildikten sonra da imandan bahsetmek mümkün olmuyor. Demek Allah Azze ve Celle kendi rızasını kullarının rızasının arasına saklamış. Yani eğer kullarımı samimane severseniz aslında buyur beni sevmiş oluyorsun demiş. Allah Allah. Şimdi faziletlerinden dolayı bir insanı sevmek marifet midir? Değildir ya. Herkese yemek ısmarlayan, tebessüm eden, güler yüz gösteren bir adamı sevmekten kolay ne var? Yok. Aynı böyle bir hanımı sevmekten kolay ne var? Bir şey yok. Demek ki Allah'ın hatrı için sevmek tam da bu değil. Neymiş o zaman? Bazı özellikleri hoşuna gitmese de, seni rahatsız da etse, çıldırtsa da sen öyle seveceksin ki Allah'ın hatrı için sevmiş olasın. Bir arkadaş geldi dedi. Ben dedi eşimi dedi bir türlü sevemiyorum dedi. Dedim ki sevmek zorunda mısın? Nasıl yani dedi. Zorunda değil miyim dedi. Zorunda mısın? Zorundayım ya dedi. Niye zorundasın dedim. Allah böyle istemiş dedi. Madem Allah istedi diye seviyorsan başka bir sebebe bakamazsın. Sebep olarak Allah'ın hatırı başlı başına yeter. Eşinin var mı hoşuna gitmeyen özellikleri var. Ama öyle bir sonsuz hatır var ki sen Allah'ın hatırını sürekli derhatır etmek, hatırlamak zorundasın. İşte o zaman aranızı bozacak bir sonuç da ortaya çıkmayacaktır. En son dedi ki ama dedi sen benim neler çektiğimi bilmiyorsun dedi. Bakın böyle bir konuda çektiğin çilelerin ne olduğunun önemi yoktur. Neyin önemi var? Kimin için çile çektiğinin önemi var. Çok önemli bir mesele, yakalayabildiniz değil mi? Ailende hanımla başına ne gelirse gelsin. Ana konu neler çektiğin değildir. Kimin için çektiğindir. Eğer Allah için çekiyorsan onun altına dolduracağın maddeler zaten geçici maddeler. Menfaat için, zevk için, lezzet için çekiyorsan hiçbir çile katılmıyor. Yani bu dünya
bu dünyanın lezzetleri için yaşamaya inanın hiç elverişli ve uygun değil. Evlilik içinde, çocuk içinde, makam içinde, servet içinde, o cesedin bedenin içinde hiçbirisi için layık değil. Allah Allah. Bir ahiretimiz var, Allah için kazanmaya geldik. Bunu kazanmanın bir yolu da hadisin ifadesiyle evlilikten geçiyor mu? Geçiyor. Madem öyle hedef Allah ise her çile çekilebilir. Eğer hedef gönül eğlendirmek ise bence ortada çekilmeye değer hiçbir çile mevcut değildir. Çünkü evliliğin zahmet ve ibadet yanı lezzet yanından çok daha fazla bence. Katılıyor musunuz? Evliliğin zahmet ve ibadet yanı lezzet yanının çok üstünde. Madem böyle bu iş ancak Allah'ın hatrı için yapılacak bir şeydir. Bir tane abinin hanımı felçli oluyor da demiş ki bu benim ahiretim demiş. Sanki öyle hissediyorum ki ben bu imtihanı kaybedersem ahiretimi kaybedeceğim demiş. Yani o haneye iman hakim olunca nasıl merhametli, hassas bir gönül Allah nasip ediyor. İnsan yerine koymuşlar lan seni. Kalabalığın içinde incinmiş, kakılmış İslam bir evlatsın lan sen. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. mybedesten.com'dan sipariş verebilirsiniz.